Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, motifin videosunu bir önceki bölümde paylaşmıştım. Sadece motifin yapılışını yaptık beraber. Bu videonun altında açıklamalar bölümüne linkini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Kanala girip videolara tıkladığınızda da zaten hepsini sırasıyla göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi çanta modeli yapıyoruz. Yeni gören arkadaşlar için onu söyleyeyim. Şöyle 4 tane motif yaptık. Kare bir çanta olacak. Yine bir takipçimin isteği üzerine yapıyorum bunu. Sonradan üzerine bu şekilde ip kaydırma tekniğiyle yeşil renkle gittim. Şimdi bir tanesini beraber yapalım. Nasıl yaptığımı göstereyim. Sonra dikerek birleştiriyoruz. Evet. Şu ipimizi alıyoruz. Alttan doğru yürüterek trabzanların üzerinden çizgiler oluşturuyorum sadece. Şu ilk sıradan başlamadım. İkinci sıradan başladım. Tığımı bakın şu köşe boşluğundan geçiriyorum. Şöyle alıyorum. Şurada biraz uzun bırakalım. Buradan geçiriyorum ve her trabzanın arasına batıyorum. Trabzanların aralarına. Arkadan ilmek alıyoruz. Tığdaki ilmekten geçiriyoruz. Tekrar bir sonraki iki trabzan arasına giriyoruz. Şu ipimizi bir o tarafa bir bu tarafa getirip ilmeğimizi alıyoruz. Tığdaki ilmekten geçiriyoruz. Bu şekilde. Köşeye geldim şimdi. Köşede de yine boşluğa batıyorum. Köşe boşluğuna tığdaki ilmekten geç. Hemen bir sonrakine geçiyorum. İki trabzan arasına batıyorum. Bu şekilde köşeyi de dönüyoruz. İki trabzan arasına giriyorum. Arkada ipim burada. İlmeğimi alıyorum. Önden geçirip tığdaki ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde. Burada tek renk kullandım. İsterseniz ebruli renkler kullanabilirsiniz. Farklı her sırada farklı renkler kullanabilirsiniz. Güzel duruyor yani. Köşeye geldim bakın. Dönüyorum. Hemen buradan diğer iki trabzan arasına giriyorum. Tabii bunu yaparken şurayı çok sıkı sıkı yapmamamız lazım. Çok gergin ya da çok bol yapmamamız lazım. Ortanın büzüşmemesi için arkada bu şekilde ilerliyor bakın. Diğer köşeye döndük. Şimdi direkt iki trabzan arasına giriyorum. Başladığımız noktaya kadar böyle geliyorum. Şimdi buradan köşeden yukarıya çıkacağız. Boşluğa giriyoruz önce. Tığımızdaki ilmekten geçiriyoruz. Şimdi burada şöyle bir işlem yapıyorum. İlk yaptığımız bir yeşil renkli olan iki ilmeği şöyle tığımı geçiriyorum. Tekrar tığımı arkaya doğru veriyorum. Buradan ilmek aldım. Çekiyorum ve tığdaki ilmekten çektim. Bakın birazcık uzatalım. Bu şekilde birleştiriyorum. Tekrar şimdi bu ilmeği şöyle tığımıza geçirelim. Arkaya çekelim. Bakın buraya çektim. Şuradaki uzunluk şu kadar yeterli. Şu boşluktan tekrar alacağız. Tekrar tığım buradan geçiriyorum. Şimdi bu ilmeği alıyorum buradan. Öne geldim. Ve hemen ilk sıradaki iki trabzan arasına giriyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde bütün sıralardaki trabzanların etrafına dolanıyorum. Köşeye geldiğimizde giriyoruz. Hemen dönüyoruz. Diğer iki trabzan arasına giriyoruz. Gayet kolay ve basit bir teknik bu.
Sadece köşelerde yukarıya çıkarken az önce gösterdiğim şekilde yaparsanız daha düzgün duruyor. Bir sırayı daha tamamlayalım beraber. Evet, şimdi bu tarafa dönüyorum. Bir de bunun şöyle bir şekli var. Onu da göstereyim sizlere. Bakın böyle zor gelirse, bana bu şekilde kolay geldiği için böyle yapıyorum. Bir de yine aynısını yapıyoruz fakat çekme işlemini şöyle yapıyoruz. Bakın. Yine alıyorum ipimi. Şöyle geçiriyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Şöyle geçiriyorum. Bir de bu şekilde yapan arkadaşlar da var. Hangisi kolayınıza gelirse, bana böyle örüyormuşum gibi geldiği için daha rahat geldi ve daha kontrollü geldi. Bakın başlangıç noktasına geldim. Tekrar buraya giriyorum. İlmeğimi yürüttüm. Sonra şuradaki ilk yaptığımız 2 ilmeğe sadece yeşile giriyoruz. Bakın. Giriyoruz. Sonra tığımızı arkaya veriyoruz. Buradan ilmeğimizi alıp hem bunun arasından hem de tığdaki ilmeğimizin arasından geçiyoruz. Hafif uzattım. Tekrar tığımı buradaki aradan geçirdim. Arkaya çektim. Bakın şöyle bir boşluk bırakarak. Şimdi üstteki boşluktan, köşeden giriyorum. Bu ilmeğimi buradan alıyorum. Bu tarafa geçiriyorum. Evet, birazcık bollaştıralım. Tekrar devam ediyoruz aynı şekilde. Evet, bunu son sıraya kadar tekrarlayıp sonra 4 motifi birleştireceğim. Aynen burada gördüğünüz gibi son sıraya kadar geldim. Son sırada da aynı şekilde devam ettim. Sonra da sarı rengimizle dikerek birleştireceğiz. Şimdi bunu da tamamlıyorum, dönüyorum. Evet, aynı şekilde yaparak sona kadar geldim bakın. Şimdi şurayı göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde köşeye geldik, birleştirme noktasına. Son kaydırmayı da yapıyoruz. Tığımızı bu 2 ilmeği geçiriyoruz. Tekrar. Şimdi bakın en son yine arkadan tığımı geçiriyorum. Bu ilmeğimi buradan arkaya alıyorum. Şimdi sıkıştıralım. Şöyle 2 tane zincir çektim. Kesiyorum. Arkamızda bu şekilde. Şurada sadece yürüttüğümüz için izler var bakın. Buradaki izleri şimdi şu kısımda kullanılabilir. Ön yüz olarak mesela böyle de yapabilirsiniz. O zaman bu yürütme işlemini bu taraftan yapmanız gerekiyor. Şimdi şurayı da ipimizi de buradaki yeşil renklerin arasından şöyle gizleyelim arkadaşlar. Evet, şimdi bütün bu 4 parçayı dikerek birleştiriyorum arkadaşlar. İğne iplikle dikeceğim. İsterseniz tığla da yapabilirsiniz tabii ki. Tığla yaparken son sırayı yaparken birleştirmeniz lazım. Ben şöyle iğne saplayacağım. Örecekmiş gibi parmağımı doladım ipi yalnız. Aynı rengi alalım. Evet. Herhangi bir köşeden başlıyorum şimdi. Bakın ön yüzden dikiyorum. Arka yüzden değil. Şurayı dikiyoruz. Tam köşeden köşeye. Sonra burayı dikiyoruz. Köşeden köşeye. Bütün kenarları birleştireceğiz. Burayı ve burayı.
Evet, şöyle alalım elimize. Bakın şimdi tam köşeye girmeye çalışıyorum. 2 zincir çektiğimiz yer. Buradan şurada biraz uzun ilmek bırakıyorum. Sonra onu gizlemek için. Daha bir düğüm atalım şuraya. Bir kez daha aynı yerden geçiyorum. İçte kalan ilmeklere giriyorum, bakın şöyle. İçte kalan ilmeklere. İsterseniz sürekli bu şekilde ya da bir tane böyle bir tane böyle şeklinde de dikebilirsiniz. Burada artık hangisi hoşunuza giderse. Şimdi göstereceğim nasıl durduğunu. Hiç atlamadan hepsi karşılıklı gelecek şekilde dikelim tabii ki. Evet, bakalım. Şöyle gayet düzgün duruyor diye düşünüyorum ben. Şimdi bu şekilde bunları birleştireceğim. Köşeye kadar gelelim. Evet, tam köşedeki ilmeğin üzerine kadar aynı şekilde diktim, bakın. Şimdi hemen buradan şunu alalım. İpimiz bu tarafta. Buradaki köşenin 2 zincir çektiğimiz boşluk tabii ki. Şöyle. Evet, buraya ipimi geçirdim. Şu arada boşluğumuz kalmayacaktı. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bu tarafa doğru devam edeceğim. Yine aynı şekilde şöyle biz aynı yerden tekrar bir giriş yapalım. Burayı sağlamlaştıralım. Ve iç kısımdaki ilmeklere bir üstten bir alttan girerek diğer köşeye kadar dikelim. Evet. Bakın burayı döndüm. Evet, şimdi burayı tamamlayalım arkadaşlar, buraya kadar. Sonra tekrardan ipimizi şu köşeden geçirelim. Aynı şekilde geliyoruz, buradan dönüyoruz, buraya kadar da dikiyoruz. Bütün kenarları birleştiriyoruz. Birleştirip dönüyorum. Evet, bakın dört bir kenarına dikerek birleştirdim arkadaşlar. Şimdi ön yüzümüz burası. Arkayı çeviriyoruz. Şöyle katlayacağız. Ama şu çizgiye bakalım. Şu çizgi şöyle olsun. Evet. Yandım olsun daha iyi olur. Açtığımızda evet, yanda olsa daha iyi olacak. Üst kapağı ayarlamaya çalışıyorum şu anda. Şöyle. Burası da kapağımız olacak. Şimdi burayı dikiyoruz ve burayı dikiyoruz. Yine aynı şekilde köşelerden, bakın, yine ön yüzden buradan ipimizi geçirelim. Şöyle boşluk kalmayacak şekilde yine burayı birazcık uzun bırakıyorum
Bir tane düğüm atalım, sağlam olsun. İçeriye alalım. İçeriden sonra gizleyeceğiz. Az önce diktiğimiz gibi arkadaşlar. Yine iç kısımdaki ilmekleri alıyorum. Bir o taraftan bir bu taraftan geçirerek devam ediyoruz. Bu dikişi de yaparken pardon, böyle çok fazla sıkıştırmıyorum, farkındaysanız. Hafif çekip bırakıyorum. Bakalım. Evet. Bu şekilde. Şimdi buraya kadar dikeceğiz. Şu köşeleri burada birleştiriyoruz. Önce burayı birleştireceğiz. Sonra bu tarafa geçerek burayı birleştirip buraya kadar aynı şekilde dikiyoruz. Evet, bakın tam köşeye kadar geldim arkadaşlar. Şöyle. Burada iki kez yapıyorum. Yani bir kez geçtim, aynı yerden ikinci kez geçiyorum. Şöyle sağlam olsun diye. İpim buradayken geliyoruz şimdi, hemen yine şurayı da tam hizalayalım. Buradaki şu iki zincir çektiğimiz boşluk, bakın onun üzerindeki tam köşeden giriyorum. Şöyle buraya da aynı şekilde aynı yerden iki kez geçiş yapıyorum ki açılma olmasın. Sıkıştıralım. Şimdi şöyle yapıp dikebiliriz. Bir üstten bir alttan içerideki ilmekleri alarak köşeye kadar gidiyoruz. Evet. Şimdi geliyorum buraya kadar. Evet. Köşeye kadar geldim. Şu son iki ilmeğimi de dikiyorum. Ve burada aynı yerden bir kez daha geçiyorum yine. Şimdi iğnemizi arkaya alalım. Köşemiz tamam. İçeriden de bu şekilde gizlemeye çalışacağım şimdi. Yani rastgele birkaç ilmek, bir oradan bir oradan ipimi sağlamlaştırıyorum kesmeden önce. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunu da keselim. Dediğim gibi burası da kapağımız olacak. Şimdi buna zarf çanta diyoruz bunu arkadaşlar. Tam zarf çanta bu. Daha büyük yapılabilir tabii ki. Ama genişliği ve uzunluğu gayet normal aslında. Evet, çantamız hazır sayılır arkadaşlar. Şimdi burada size şunları önerebilirim. Buraya bir cırt cırtlı yapışkanlı şeyler takabilirsiniz ya da çıt çıtlar takabilirsiniz. Ben buraya, ama hepsi örgüden olsun diyorsanız, şimdi buraya bir düğme yapacağım. Düğmeyi dikebilirsiniz yine aynı renkten örerek şöyle bir düğme yapacağız. Sonra şu kenara bir sıra giderek ilik yapıp birleştireceğiz. Buradan hazır saplar takabilirsiniz. Yine istediğiniz gibi örerek bir sap takabilirsiniz. Şöyle göstereyim size hemen. Şimdi şöyle yapıyorum. Bakın parmağıma 1, 2, 3, 4, 5
5 tane yeterli olur sanırım. Hadi 6 olsun. Şöyle doladım bakın. Tığımı hemen arasından geçirdim. Şöyle hemen bir zincir çektim. Bakın şöyle bir halka oluşturdum. Bu halkanın içine sık iğne yapıyoruz. Komple etrafına sık iğne. Şunu ayıralım oradan. Evet, büyükçe bir düğmem olacak sanırım. Birleştirme yapmıyoruz. Bakın buradan devam ediyoruz şimdi. Bunun üstüne yine boşluğa batıyoruz. Sadece sık iğne. Şu ipimizi keselim. Dikeceğiz çünkü oraya dikmemiz lazım. İpe gerek yok. Halkanın içine batarak döne 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 bir düğme oluşturacağım şimdi. Tabi düğme alıp dikebilirsiniz de bunu yapmak istemezseniz. Bu da ilginç bir şey oluyor ama. Birleştirme yapmadan halkanın içine batıyorum. Sadece sık iğne yaparak dolanıyorum. Şu ortadaki halka küçülene kadar bu işleme devam edeceğim. Bakın şöyle düğmemiz olacak. Daha top bir hale gelecek tabi. Tabi bunu biraz sıkı sıkı yapıyoruz. Böyle çok bol bol değil de. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel olur. Şimdi buradaki büyüdükçe ilmeği almak zorlaşıyor. Şöyle alıyoruz, çekiyoruz, alıyoruz, çekiyoruz. Hala devam ediyorum. Ortayı mümkün olduğunca, ortadaki boşluğu mümkün olduğunca küçültmeye çalışıyorum. Bakın burada. Bunları çekerken sıkı sıkı çekelim yalnız bakın. Biraz daha yapabildiğim kadar yapacağım şimdi. Evet, hala tığım geçiyor arkadaşlar. Bakın tığım geçtiği sürece sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bir yerde bırakacağız şimdi. Bir iki tane daha yapmaya çalışayım. Evet, yeterli olur artık sanırım. Şöyle hemen bir zincir çekiyorum. Buradan da tabii ki şöyle bakın son sık iğneleri batarak bir yükseklik oluşturalım. Tam bir düğme görüntüsü verelim ve ipimizi kaydıralım. Aslında bağlayabiliriz ama diksek daha iyi olacak. Evet, bu kadar. Şöyle. Evet, bunu hemen şöyle bakın şuraya dikelim arkadaşlar. Güzel oldu. Ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum bununla ilgili özellikle. Şöyle ipimizi alalım bakalım.
Tabii bu iğnem buradan geçecek mi? Geçer. Evet. Şöyle etrafını dolanarak dikmeye çalışıyorum. Çok fazla oynamasın diye. Biraz da bu taraftan. Kalın iğneyle diktiğim için arkadaşlar biraz burada zorlanıyorum ama ince de nasıl olurdu bilmiyorum. Şöyle biraz daha bu tarafa yatırmam lazım sanki. Bakalım. Evet, şu anda bence iyi. Buradan da biraz sıkıştıralım. Şu an ip gizliyorum sadece. Dikmeyi bitirdim. Bu kadar yeterli olur. Şuradaki iplerimizi de düğüm atalım. Tekrar gizleyelim. Evet, bunları tığla da yapabiliriz. Gayet sağlam oldu. Evet, fena olmadı değil mi arkadaşlar, burası? Güzel. Güzel bir düğmemiz oldu. Şimdi şöyle bakın, isterseniz hiçbir şey yapmadan şuraya bir zincir çekip buraya düğmeyi ilikleyebilirsiniz. İsterseniz benim gibi şöyle 2 sıra ya da 3 sıra, artık örerken göz kararı karar vereceğim buna. Şöyle birazcık kapansın üstüne istiyorum. Evet. Şuradan aslında kapanıyor da. Evet, kapanıyor da. Şimdi iliği, yani şuradan yapsak daha güzel olacak. Şu anda buna karar verdim. Ama önce şu kenara bir gidelim. Şimdi bakın, şöyle koyuyorum. Normalde örme şeklimiz şöyledir. Sağdan sola doğru.
Ama ipimi soldan geçirip bir kenar yapacağım şimdi, bakın buraya. Tam köşeden geçiriyorum ve geri örüyorum. Bakın şöyle yapayım. Nasıl göstereyim? Evet, tam köşeden girdim. Arkaya batıyorum. İlmeği aldım, çektim. Ya da bakın bunun düzünü göstereyim. Daha kolay olacak. İp kalın olduğu için biraz çekemedim. Bakın, düzünü de aynı şekilde şuradan geçirdim tığımı. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Pardon, sık iğne yapmadan bir anlatabilsem iyi olacak. 2 ilmeği döndürüyorum. Tığda öyle çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. 2 ilmeği bakın şöyle döndürüyoruz. Sonra çekiyoruz. Tekrar döndürüyoruz. Çekiyoruz. Her bir yuvaya giriyorum burada. Döndürüyorum. Çekiyorum. Evet, bu ipimi de buraya kadar gizlemiş oldum. Az önce yapacağım işlemi düzden yapıyorum şu anda, farkındaysanız. Orada da geri geri batacaktım. Aslında bu şekilde daha kolay. Geri batarak sık iğne yapacaktık. Şimdi göstereceğim sizlere nasıl durduğunu. Biraz daha örelim. Bakın. Kenarda şöyle bir, net görünüyor mu? Kapanış diyelim buna. Kapanış yapıyoruz. Bunu da buradan keselim. Evet. Güzel duruyor. Umarım kamerada gösterebiliyorumdur tabii ki. Sık iğne yapar gibi giriyorum. Tığımı çeviriyorum. Ondan sonra ilmekleri içinden geçiriyorum. Tekrar. Burada biraz geçirmek zor olabiliyor ama sonra eliniz alışınca geçer. Kapağımızda birazcık hareket olsun. Evet, düğme için iliği bir üstten yapmaya karar verdim. Tam uçtan yapmayacağım. Çünkü kareler hep aynı boyutta olduğu için karenin ucu düğmenin üstüne geldi. Bir üstten ilik yaparsak olabilir. Önce burayı bitirelim. Evet, köşeye geldim. Bakın köşe boşluğunda. Burada da aynı şekilde 2 defa batıyorum burada. Sonra tekrar yuvaların üzerine batarak devam ediyorum. Tığın hareketi şu olmuş oluyor. Şimdi şöyle yapmak tabi zor. Ama o şekilde dönmüş oluyor, bu şekilde. Evet, köşeyi de döndük. Geliyorum şimdi buraya kadar. Evet, kenarları bitirdim. Bakın şöyle. Şimdi şuraya şöyle bir işlem yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Şuradan biraz uzunca bıraktım. Geliyorum. 2 ilmeği şöyle bir tutalım. Bir tane zincir çektim. Şimdi tığıma altta ayırdığım ipi doluyorum. Parmağımdaki iple çekiyorum. Kalın bir zincir olsun istediğim için bu şekilde düğmeyi geçirmek için, daha doğrusu bir ilik yapmayı çalışıyorum şu anda.
Şöyle güzel oluyor bu şekilde. Çantanın sapını da böyle yapabilirsiniz. Daha kalın tutarak ipleri. Evet. Birazcık daha yapalım. Arkadan dikeceğim çünkü bunu. Arkadan dikip öne geçireceğiz. Evet. Şöyle bakalım. Şu şekilde iyi arkadaşlar. Şunu da birazcık da size düğmenize göre ölçebilirsiniz tabii ki. Şöyle birkaç tane daha yapayım. Buradaki ipi bitirelim. Bir zincir çektim. Burayı kesiyorum. Şuradaki ipimizi de kesebiliriz. Evet, şimdi önce bir planlayalım. Şu motifleri yaparken iki zincir çektiğimiz boşluklar var bakın arkadaşlar. Şuradan 1 2 3. Üçüncü boşluktan bunları geçiriyorum arkaya. Alamadım. Evet, ikisini de aynı boşluktan çekeceğiz. Şöyle buradan doğru çıkacak. Yine bir hesaplama yapalım. Çok mu yukarıdan oldu? Hayır. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde kapatacağız. Şimdi aynı hizayı tutarak şöyle çeviriyorum. Şu iki ucum burada bakın. Bu iki ucu dikerek oraya sabitleyeceğim. Evet, birazcık şöyle büyüteyim size. Bakın şuradan çıkarttım. Geliyorum. İki ucu buraya sabitliyorum. Bunun tabi uzama payını da düşünün. Birazcık ütülediğimizde açma payını da düşünün. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Ya da hiç böyle uğraşmayıp arkadaşlar bir düğme de dikebilirsiniz tabii ki. Aslında şu köşeyi düşünseydik biraz şurada boşluk bırakabilirdik. O şekilde de yapabilirdik. Yani son motifi yaparken köşeyi şu iplerimi de gizliyorum bakın bu arada buradan. Aralarda dikişlerin arasında kaybetmeye çalışıyorum. Evet, model buydu, istenen model. Ama buralar tamamen şu an benim kendi yorumum oldu. Bence daha güzel oldu. Sanki. Evet, bu kadar. Yeter. Yeterince sağlamlaştırdım diye düşünüyorum. Bakalım. Evet. Şöyle diplerinden keselim. Bunları bakın aralarda dikerken hepsini üstlerinden gittim. Şunu biraz daha gidelim şöyle. Evet. Bu tarz ürünlerde arkadaşlar inanın örmesi daha kolay. Böyle küçük
aksesuarlarla uğraşması her zaman bana daha zor geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Çantası, sapı, kapaması, astarı falan derken bana örmekten daha zor geliyor gerçekten. Daha oyalayıcı geliyor daha doğrusu. Evet, şöyle de bir kapatmamız oluştu. Bakalım. Hiç de fena olmadı sanki. Evet, şimdi sapları kaldı. Saplarını nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani şu an hiç kafamda bir şey yok. Ama yine şöyle sarı renkle yeşilde kullansam mı karar veremedim. Ben şimdi hemen onu düşünüp biraz geleyim. Evet, kararımı verdim arkadaşlar. Hatta şurada şöyle küçük bir deneme yaptım. Bu şurayı keselim. Uğraşmayayım şimdi. Sık iğne yapacağım. Sadece sık iğne. İki ipi birleştirmeye karar verdim. Bu arada onu söyleyeyim. İki ipi birleştirerek daha kalın bir tığ. Çantayı bu arada 3 milimetre tığla ördüm. 5 numara 3 milimetre tığ. İplerin bir tanesi yeşil olan Alize Angora Gold. Sarı olanın markası var mıydı? Hemen onu bulmaya çalışayım. Evet, sarı olan ipim şu şekilde bir ip arkadaşlar. Bu ihraç fazlası diye gördüm ben kendi ipçimde. Bayağı da fazla aldım. Sarı diyorum ama kırçılı sarı, çok güzel bir örümü var. Biraz hafif kalın. Yani 5 ile mesela bu 3 milimetre ile ördüm ama 4 ile 5 ile de yapılabilir. Şimdi bu iki ipimizi birleştirip şu ince bir askı olacak. 1 2 3 4 evet, 5 zincir çekelim. Hemen yanındakine batarak sık iğne yapacağım. Sadece 2 3 ve 4. Evet, bir zincir. Böyle daha güzel yakışır diye düşündüm. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğneden oluşan bir sap yapalım. Omuzdan askı olabilir, boyundan askı olabilir, çapraz askı olabilir. Uzunca örersek çapraz askılı daha güzel olur diye düşünüyorum bu çantaya. Ve iki kenardan da dikerek birleştireceğim. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. Çünkü şu kısmımız çok geniş değil. Bakın buraya dikeceğiz. Evet, bu şekilde istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi şöyle videoyu uzatmayayım. Bunu ben örüp sonra dikeyim. Nasıl buraya dikeceğimi göstereyim önce. Şöyle şu birleşme noktasına ortalayıp buradan güzel bir dikişle sabitleyeceğiz. Şöyle kapattığımızda da düğmemizi ilikleyelim. Şöyle kapattığımızda da buradan bu şekilde çıkacak. Evet. Şimdi ben bunu öreceğim tabii ki. Bu iki taraftan dikeceğim. Bir ucunu buraya, bir ucunu buraya. Çantayı bitirmiş olacağım. Resmini o şekilde paylaşırım sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Beğenip beğenmediğinizi, farklı yorumlarınız olursa bana lütfen yorumlardan yazın. Sormak istediğiniz bir şey olursa da yine yorumlardan yazarsanız yanıtlamaya çalışırım. Şimdilik bu kadar diyorum. Görüşmek üzere daha güzel modellerde. Hoşça kalın.